Herkese iyi akşamlar. Şöyle güzel bir canlı ses tonuyla kayda başlayalım. 23 Nisan 2024 Ulusal Çocuk Bayramımızın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın artık gününü kapatıyoruz. Amerika piyasaları kapattı. Biz de günümüzü nasıl ilerlettik, ne de yönde hareket ettik, onu bir inceleyelim. Sonrasında geceleyin ne bileyim birden sonra, bir buçuktan sonra yine bir canlı yayın açar günü kapatırız. Bitcoin gün içerisinde aslında güzel bir yükseliş yakaladık. Arkasından tabii son 1-2 saat içerisinde bir satış furyası geldi. Bunu anlamlandırmak biraz zor geliyor. Fakat öncelikli olarak Amerika Dow Jones günü binde 69 artı ile kapattı. Açılıştan sonra gördüğünüz gibi yükseldi, yatayda bitirdi. Bir. 2. Zaten hani alttan desteğinden tepki almıştı. Fibonacci'nin üzerinde kaldı vesaire. Geçtim orayı. S&P düzeltmesini 0.236'dan Fibonacci'den yaptı, desteğini aldı. Günü 1.20 artıda kapattı ki başlangıçta zaten Amerika açılış zamanında beraber yayındaydık. Güzel açmışlardı. Bir üstüne daha eklediler ve günü o şekilde bitirdiler. Nasdaq güzel bir gün geçirdi. Günü 1.51 yükselişle kapattı. %1.51 ile kapattı. Düzeltme yaptığını varsaydığımız yerden ve yaklaşık olarak yükselen trendinin bir ay üstünden tepkisini aldı. Aldığı yerden itibaren bir gün yükseliş arkı üstüne bir gün daha yükseliş yaptık. Şu seviyelerin üstüne attığında daha da bir rahatlayacağız büyük bir ihtimal. Belki Fibonacci düzeltmesine tekrardan bir inceden kafa atar ve devamını göreceğiz. Bu arada Tesla'nın bilançosu açıklanmış. Yanlış öğrenmediysem Bitcoin seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bundan kaynaklı olarak da bizde bir haber, hadise, gelişimi olacağını artık şu an itibariyle düşünmüyorum. Devam ediyoruz. DXY bugün gelen verilerle PMI verileri açıklandı. Harika bir çakılış yaşadı. Gördüğünüz gibi devamında haftalık kapanışımıza 1, 2, 3 kere vurdu fakat oradan da red yedi. Kafasını şu anda aşağıya doğru sarkıttı. Biz buradan ne anlayacağız? Umarız önümüzdeki süreçte yani hatta şuranın formasyonunu tamamladı mı diyelim. Hani bir eşitkenar üçgen değil bu ama şöyle baktığımızda zaten şurayı kırdıktan sonra gideceği nokta hemen hemen buralar diyelim. 105'lere kadar bir düşüşünü bekliyorum. Burada da bir sıkıntı yok. Her şey bizim için çok güzel ilerliyor. Dominans harika. Bitcoin dominansı tepe taklak aşağıya doğru düştü. Fakat altlarda şunu bir tam hissedemedik. Niye? Bitcoin çünkü ağız tadıyla bir yerinde duramadı. Halbuki yani şu Bitcoin'in 0.80 durduğunda dominansın 0.63 düştüğü bir anda yani altları 3, 5, 7 falan görmemiz lazımdı. Onu henüz göremedik. Şurayı bir büyük zaman dilimine alacağım. Dominansı 4 saatliğe alacağım. Şurada altta bir yapı vardı hani şöyle çizmiştik. Ee, Bunu umarım kısa bir dönemde kırar ve altına tam olarak ineriz diyeceğim. Saatlik vesaire bu çizgiyi gördünüz artık. Neyse şu anda çok uğraşmayacağım onunla. Saatlikte mi çizmişiz? Öyle bir şeyde çizmişiz bunu. Buranın altına sarktığımızda zaten şuradaki bir yapısı var. Orayı da hallettiğinde bu iş bence bitecek. Şöyle de aslında şuradan bir daralan bir yapısı daha varmış bunun. Bakın. Şöyle kabaca ortaya koyuyorum mumları. Alttan da sonrasında teyit ederiz. Altta da şöyle bir yapı oluşumu vardı. Şöyle gel şuradan işte. Yorma bizi. Evet, burayı da şöyle bir güzel kırdığımızda aşağı doğru daha bir derinleşir gibi geliyor. Evet, burada da olayımızı açtık diyelim. Orayı sonradan mıncıklar düzeltiriz. Bitcoin. Bitcoin yükselen tepe ve dipler yapa yapa ilerliyorduk. Saatlik grafik bu arada ben bir tane şu üstteki line'ı bir tık temize aldım. Şunu kapatıyorum. 15 dakikalık saatlikteki şu mum daha bir üstten güzel geldi gözüme. Ee, ilerleyen anlarda işte saatlik 15 dakikalık değiştire değiştire biz de grafimizi ince ayar veriyoruz. Bu yapı içerisinde yükseldik, alçaldık. Bakalım ilerleyen süreçte nereye kadar gidiyoruz? Burayı mı yokluyoruz yoksa şuradaki bizim diagonalin üstünde mi kalmaya çalışıyoruz? Göreceğiz. Ee, Şuradaki seviyenin 66.5'un üstündeki ilk tepemizi yaptık. İkinciye gidemedik maalesef.
Gidememizin sebeplerinden birisi de hop buradaki endeksler yanda kalmışlar. Şunları hemen yandan çektiri veriyorum önüme doğru. 12 saatlik spotta e, yayınımızda da söylemiştim. MA50 veya işte şuradaki mumlar üstümüzdeki bizim direnç yerimiz bize bir tık hani mani olabilir dedik. Oralara geldik. Bir şekilde onlara çarptık ve aşağı doğru tekrardan tepki aldı. Aslında gayret güzeldi fakat ilerleyemedik. Bakalım gece 3'te kapanışa doğru ilerlerken Bitcoin ne yapacak? Bir tık belki beklentiler Tesla ile ilgili ekstrem bir beklentisi mi vardı balinaların vesaire onları inceleyeceğiz. Başka burayla ilgili söyleyeceğimiz şu anda Ethereum şeye göre Bitcoin'e göre bir tık daha pozitif duruyor. Onda da şöyle yukarıya doğru bir bakın. Kabaca çiziyorum. Şöyle bir paralel yapısı var. Bunu takip edebilirsiniz hızlıca. Hemen çat diye önümüze koyabildiğimiz bir yapı. Aşağı ya da yukarı hareketinde takibinizde olsun. Fibonacci çalışması biliyorsunuz vardı. Yine kaç orası yeşil? Şöyle büyük zaman diliminden orayı görüyorum. 0,5'in üstünde duruyor. Oraya sanki bir ufaktan iğne attı ve yönünü yukarı doğru hareketlendirdi. Hani birazcık hızlı konuşmaya çalışıyorum. Ne kadar çok şey söylersek güzel kayıtta kısa, öz sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. Balinalarımız ne durumda? Burayı 40.03'e kadar gördüm. Fakat en son 0.5'e kadar geldik. Tabii ki şu güncelleme bize anlık yansımadığı için muhtemelen şu aşağı doğru harekette, satış hareketinde maalesef onlar büyük bir ihtimal içeride değiller veriler. En azından nereye kadar görmüşüzdür? Şuraları birkaç saat öncesini görmüşüzdür. 66.700'ler gibi bir 300-500 dolar üstteki rakamlara kadar pozitif oralarda gördük. Gece yayında ilerleyen saatlerde bakarız buraya. Ama burası biliyorsun 88'lere kadar gelmiştik. 84'e kadar da burası indi. Ufaktan ufaktan balinalar burada bir çıkış yapıyorlar. Yani rahatsız edici nokta işte hep burası. Aynı şeyleri söylüyorum. Onun dışında yoksa hani güzel yukarı doğru hareketler ufak ufak ilerliyoruz. Ama işte maalesef şey yok. E, Bilerek mi yapıyorlar? Bizleri mi tedirgin edip böyle yıldırıyorlar? Adını koyamıyorum. Sizler inşallah koyuyorsunuzdur ama Amerika pozitifte gördüğünüz gibi gayet düzgün her şey DXY, endeksler güzel. Dominansımız kafayı aşağıya doğru çevirdi. Şu anda tek ihtiyacımız olan Bitcoin'in güzel bir mumla birlikte altcoin'leri coşturması. Umarım onu da yakalayacağız, onu da göreceğiz. Evet, şimdilik bu kadar. Akşam 1,5-2 saat sonra, gece 1,5'tan sonra bir canlı yayın açar, muhabbetimize bakarız, yorumlarız bakalım gün nasıl ilerleyecek. Kendinize iyi bakın, sevgiler, saygılar iletiyorum hepinize.